Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 36-38 bedene uyumlu bir kazak çalışacağız. Bu kazak için Alize Diva kullandım. İnce bir ip, 100 gramında 350 metre var. Triko tarzında bir kazak olacağı için ince ip tercih ettim. 3 numarada şiş kullanıyorum. Yaka için de misina şiş kullanacağız. Oraya geldiğimiz zaman sizlerle paylaşacağım zaten. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arka bedenle başlıyoruz. Arka bedende şöyle anlatayım, ben biraz yaptım. İnce bir ip olduğu için 120 ilmek aldım ve 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz şeklinde ördüm. Normal lastik. Ve ne kadar ördüm? Çok böyle uzun salaş bir kazak olmayacağı için 25 santim. 25 santim kadar ördüm. Daha sonra kol kesimine geldim. Aynı ön bedende olduğu gibi oldu kesimler. Ondan sonra sıramın başına geldim. Burada 5 kestim. Geldim örgümün akışına göre. Döndüm. Burada da 5 kestim. Sonra buraya geldim. 3 kestim. Buraya geldim. Tekrar 3 kestim. Buraya geldim. 1 kestim. Döndüm. 1 kestim. Ve buraya geldim. 1 kestim. Ve son dönüşümde de 1 keserek 10 bu taraftan 10 bu taraftan kesmiş oldum kolu. Daha sonra kol evini ördüm. Dümdüz, hiç arttırma, eksiltme yapmadan kol evini ördüm. 18 santim kol evini ördüm ve şu an yaka kesimine geçiyoruz. Elimde 100 ilmeğim var. 30 ilmeğimi öreceğim. Her iki omuzda da 30'ar ilmek ayırdım. Ortada da yaka için 40 ilmek kalıyor. Şimdi 30 ilmeğimi alacağım, yaka kesimine hemen başlayacağız. Ve 30. Şimdi bu benim omuzum. Şimdi yaka kesimine başlıyoruz. 40 ilmek burada keseceğiz. Bir, 2, 3, 37, 38, 39 ve 40. Şöyle karşıya geçireyim, size göstereyim. Arka yakamızı kestik. Burada 30 ilmeğimiz var. Burada 30 ilmeğimiz var. Sağ omuz için ayırdığımız ilmekler. Burayı 3 sıra kadar öreceğiz. Gideceğim, döneceğim, tekrar gideceğim ve burada omuz kesimine başlayacağız. Üst sıramızı ördük. Bakın, kol evi tarafındayız. Elimizde kalan omuz için ayırdığımız 30 ilmeği tek seferde keserek bitireceğiz. Bu kadar basit. Omuzumuzu kestik. Tek seferde kestik. 30 ilmeğimiz. 40 ilmeğimiz yakamızda var. Şimdi bu ipliği uzun keseceğiz. Uzun keseceğiz. Omuz dikimi için kullanırız. Daha sonra şuraya bağlayacağız. Örerek geleceğiz. Döneceğiz. Tekrar döneceğiz. Yani 3 sıra daha burada örüp kol evi tarafına geleceğiz. Burayı da tek seferde keserek arka bedenle işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bunları yapalım. Ön beden için buluşalım. Yapalım, gelelim.
Ön bedene başlıyoruz arkadaşlar. Ön beden için şişimize tam 66 ilmek aldık. Şimdi adım adım beraber çalışacağız. 12 tane düz yapıyoruz. 1 2 10 11 ve 12. İpliğimizi öne getiriyoruz. 2 tane ters yapıyoruz. 1 2. Tekrar ipliğimizi arkaya alıyoruz. Tekrar 12 tane düz yapıyoruz. 1 2 10 11 ve 12. Tekrar ipliğimizi öne getirdik. 2 tane ters yapıyoruz. 1 2. Tekrar ipliğimizi arkaya getirdik. 12 tane düz yapıyoruz. 1 2 10 11 ve 12. İpliğimizi öne getirdik. 2 tane ters yapıyoruz. 1 2. Şimdi kalan ilmeklerimizi 2 ters 2 düz şeklinde örüyoruz. Tersimizi yapmıştık 2 tane. İpliğimizi arkaya getiriyoruz. 2 tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz. Ve 2 ters. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve örgümüzün şu an düz tarafındayız. Şimdi burada 2 tane düzümüz var. Birini düz bir şekilde alıyoruz. 2 tane ters. 1 2. Şimdi ipliğimizi arkaya alıyoruz ve burada yer değiştirmeler başlıyor arkadaşlar. Şurada 2 tane düzümüz var, bir tane tersimiz kaldı. 3 ilmeğimizi boşa alıyoruz. Şu 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Ve önde 2 düzümüz oluştu. 2 düzümüzü örüyoruz. Yer değiştirdiğimiz ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bir tane daha ters örüyoruz. Tekrar ipliğimizi arkaya getiriyoruz. Şu 3 ilmeği bırakıyoruz. Şu 2 ilmeğimizi de ön tarafa aktarıyoruz. Tekrar 2 düz oldu. 2 tersimizi örüyoruz. Tekrar ipliğimizi arkaya getiriyoruz. 3 ilmeğimizi boşa bırakıyoruz. Öndeki tersi ve arkadaki düzleri yer değiştiriyoruz. Ve tekrar 2 tane düz örüyoruz. İpliğimizi öne aldık. 1 2 tane tersimizi örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. 3 ilmeğimizi boşa aldık. Öndeki ilmeğimizi arkaya, arkadaki 2 düzümüzü de öne alıyoruz. 2 düzümüzü örüyoruz. Yer değiştirdiğimiz ilmeği de ters ördük. Bir tane daha ters örüyoruz ve tekrar ipliğimizi arkaya alıyoruz. 3 ilmeğimizi boşa bıraktık. Şu 2 ilmeğimizi de öne aktardık.
2 ters. Şimdi burada artık 12 yaptığımız terslere geldik. Oraları olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 1 aktardığımız ters ilmek, 2 var olan ters ilmek, 3. Yani 3 tersimiz burada oluştu. İpliğimizi arkaya alıyoruz ve sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Örgümüzü kurduk. Şimdi bakın burada 12 tane tersimiz var. 2 tane düz, 12 tane ters, 2 tane düz, 12 tane ters. Bunlar bu şekilde devam edecekler. Şimdilik tabii. Burada 2 ters, 2 düz şeklinde yapmıştık. Ters tarafta döndüğümüz zaman aktardığımız için 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz geldik. Tam şu 12 ilmeğe geldiğimiz zaman şurada kaydırdığımız için 3 tane tersimiz oldu. Burada kafanız karışmasın çünkü aktara aktara devam edeceğiz. Ve burası 4'e ulaştığı zaman buradan artık bir direk daha oluşturacağız. Örgümüzün ters tarafındayız. Terste hiçbir uygulama yapılmıyor. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde sıramızı bitirelim. Tekrar buluşalım. Ters sıramızı ördük arkadaşlar. Bakın aktardığımız ilmekler şu şekilde görünüyor. Dönüyoruz. Bakın bu taraflarda 2 ters 2 düz geliyor. Aktarma yaptığımız için tek şu 12 ters ilmeğin önündeki düz ilmeklerimizin, düz direğimizin önünde 3 tane ters var. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Bakın 3 tane ters var elimizde. 2 tane ters örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimiz boşta. 3 ilmeğimizi boşa alıyoruz. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki 2 düz ilmeğimizi de öne getirdik. Ve 2 tane düzü örüyoruz. Aktardığımız ilmeği ters ve bir ters daha yapıyoruz ve tekrar ipliğimizi arkaya alıyoruz. Bakın 3 ilmeğimiz var. Bir ters, 2 tane düz. Onları boşa alıyoruz. Ters ilmeği arkaya, 2 düz ilmeğimizi de ön tarafa aktarıyoruz. Ve 2 düzümüzü yaptık. Tekrar ipliğimizi öne getiriyoruz. 2 ters yapıyoruz. Tekrar ipliğimiz arkada. 3 ilmek boşta. Tekrar alıyoruz. Ve şu 2 ilmeği de öne. Şimdi tam bu aktardığımız ilmeklerin sonuna geldik. Bakın aktardığımızı ters ördük. Sonra bir ters daha ve burada 4 tane ters oluştu. 1 2 3 4. Şimdi burada sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Sıra sonuna geldik. Örgümüzün ters tarafına döndük.
Şimdi şuraya kadar şurada 4 ilmek oluşmuştu ilk başta. Buraya kadar düzleri düz, tersleri ters örelim. Buraya kadar ördük. Şurada aktarma yaptığımız için 4 tane ters oluştu. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle aktardığımız için 1, 2, 3, 4 tane ters oluştu. Örgümüzün düz tarafında. Ters tarafında tabii düzler. Şimdi burada yeniden şöyle bir direk oluşturacağız. Hemen. Burada 4 ilmeğimiz kaldığı anda bir direğimizi oluşturacağız. Şimdi ne yapıyoruz? 2 ters. Hemen bu 2 düzü de ters örüyoruz. Ve tekrar 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, ve 2 düz. Şimdi bu sırayı yaparken daha net anlaşılacak. Bakın aktarma yaptığımız için burada 2 tersle başlamıştık. 2 ters 2 düz şeklindeydi. 2 ters burada 4 ters oluşturdu. Yani şöyle bir direk yeniden buradan çıkaracağız. 4 tane ters, şu 12 sıra terslerin önünde 4 tane ters oluşunca hiç beklemeden örgümüzün ters yüzünde hemen 2 düzümüzü oluşturduk. Bakın. Şimdi burası da 2 tane ters. Şimdi birini örmeden alıyoruz. Birini örmeden alıyoruz. İpliğimizi arkaya veriyoruz. Hemen yer değiştirmeler başlıyor. 3 tane boşa aldık. Bir tane aldık. 2 düzümüzü de öne aktardık. İki tane ters ördük ve şu 3 ilmeğimizi boşa aldık. Arkadan aldık. Bunu da öne aktardık. Tekrar 2 ters. Tekrar ipliğimizi arkaya. 3 ilmeğimizi boşa. Öndeki ilmeğimizi arkaya. Arkadaki 2 düzümüzü de öne aktardık. İki tersimizi tekrar ördük. Tekrar ipliğimizi arkada. Tekrar 3 ilmeğimizi boşa aldık. Öndekini arkaya, arkadaki 2 düzümüzü de öne aktardık. Ve örüyoruz. 2 düz, 2 ters. Ve örüyoruz. 2 ters. Şurada yeni oluşturduğumuz direk var ve burada da bir tane kaldı. Hemen onu da aktarıyoruz. Onu da direklerimize ekliyoruz. İki düz, bir tane ters. Sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bakın şimdilik yeni oluşturduğumuz direği aktarma yaptık ve bu arada şu esas direğimizle yeni oluşturduğumuz direğimiz arasında bir tane ters oluştu. Burası 4 ters oluşunca
anında örgümüzün ters yüzünde 2 direğimizi hemen oluşturacağız. Şimdi sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örelim. Sıra sonuna geldik. Şu an örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünde ne zaman yalnızca işlem yapıyoruz? Burada 4 tane ilmeğimiz oluştuğu zaman. Burada yalnızca bir tane düz ilmeğimiz var. Örgümüzün ters tarafını düzleri düz, tersleri ters, şu aktardığımız ilmeğe de dikkat ederek örelim ve tekrar gelelim. Sıra sonuna geldik. Örgümüzün düz tarafındayız. Ve tekrar şuralarda aktarma işlemi yapacağız. Şimdi bakın, burayı da göstermek iyi oldu. Şimdi direğimiz var. Direğimiz verevine gidiyor. Ve bu hemen 3 ilmeğimizi boşa aldık. En son ilmeğimizi aldık. Ve şu 2 düzümüzü de öne aktardık. Ve 2 düzümüzü ördük. İpliğimizi öne aldık. 2 tersimizi ördük. Ve tekrar ipliğimizi arkaya, şu ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bakın, yeni oluşturduğumuz direğimiz. İpliğimizi öne aldık. Onu da artık sisteme dahil edebiliriz. İki düzümüzü ördük. Ve burada bir tane tersimiz vardı. Bakın, aktarma yaptığımız için 2 tane tersimiz oldu. Bundan sonra sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters yapacağız. Sistem bu arkadaşlar. Hep aktarma yapıyoruz. Şu aktarma yapa yapa, bakın, şu ilk başta verevine direklerimiz olduğu sıranın hemen ilk başındaki direk olduğu gibi kalıyor. Ve aktarma yaptığımız için, buradakileri buraya aktardığımız için burada 1'de 2 oluyor. Tersi öreceğiz. Önümüzdeki düzde 3 olacak. Sonra yeniden aktaracağız. 4 olacağız. Burası, burada ilmek 4 ters oluştuğu an örgümüzün ters yüzünde hemen şu direği oluşturmak için 2 tane ters yapıyorduk. Burada hemen 2 tane ters daha yapıp tekrar biraz önce yaptığımız gibi tekrar bir direk daha oluşturacağız. Bu şekilde devam edecek. Buraya gelince de aktara aktara, bakın, bu direğin artık sonu. Ondan sonra yeni direk aktarıla aktarıla kenarda kaybolacak. Bu şekilde devam edecek. Ne kadar devam edecek? Bu bir yırtmaç olacak şu tarafı. Yırtmacın ön ortasında bir yırtmaç oluşturacağız. Bunu ne kadar, kaç santim istiyorsanız o kadar olacak. Tabii ben ördükten sonra kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım.
Bunu örelim. Tekrar gelelim. Sol bedenimizin bir bölümünü çalıştık. Şimdi ben size hem ölçü vereceğim hem sıra sayısı vereceğim. Benim ölçülerimi de yapmak isterseniz bu şekilde yaparsınız. Şimdi yırtmacımızın uzunluğu 11 santim olacak. Sıraya gelince tam 40 sıra yapıldı. Eğer şuna da gelince 1, 2, 3, 4, 5 direk arttı. Burada da 2 artış var. Biliyorsunuz bu 4 olunca yeniden direğe başlıyorduk. Şimdi bu sol beden sağ bedeni de birlikte başlayalım. Gene şişimize 66 ilmeğimizi aldık. 2 ters, 2 düz, 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 2 tane ters yapıyoruz ve 12 tane düz yapıyoruz. 1, 2, 3, 1 ve 12. Tekrar ipliğimizi öne alıyoruz. 2 tane tersimizi yapıyoruz. Tekrar 12 tane düz. 1, 2, 11 ve 12. Tekrar ipliğimiz önde. 1, 2 tane ters. 12 tane düzüm yaparak sıramızı bitiriyoruz. Şimdi dönüyoruz. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. 12 tane ters yapıyoruz. 1, 2, 3, 11 ve 12. 2 tane düzümüzü yapıyoruz. 1, 2, tekrar 12 tane ters. Ve 12. 2 tane düzümüzü yapıyoruz. 12 tane ters. 1, 11 ve 12. Şimdi 2 tane düzümüzü yapıyoruz ve artık kaydırmalara başlayacağız. Bu verev kaydırmalar bedenin sol tarafında şu tarafa doğru, bedenin sağ tarafında ise bu tarafa doğru olacak. Ufacık bir detay var. Şimdi burada 2 tane düzümüz var. Bunu bu tarafa doğru kaydıracağız burada. 1, 2 tane tersimizi yapıyoruz. Bakın 2 tane düzümüze geldik. Şimdi 3 tane ilmeğimizi boşa alıyoruz. Arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmek arkaya. Burada oldu. 3 tane tersimiz oluştu. İpliğimizi arkaya, düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi burada bir tane kaldı. Onu örüyoruz. 3 ilmeğimizi boşa bırakıyoruz. Şu ilmeğimizi 2'ye alıyoruz ve arkadaki ilmeği de ön tarafa aktarıyoruz. Ne oldu? 2 tersimizi bu şekilde oluşturduk. Tekrar 2 düzümüzü örüyoruz.
Bir tersimizi de örüyoruz. İkinci tersimizi buradan alacağız. 3 ilmeğimizi boşa aldık. Öndeki ilmeğimizi aldık. Arkadakini de öne aktardık. Onu da ters ördük. Ve 2 ters 2 düz şeklimiz hala devam ediyor. İpliğimizi arkaya aldık. 2 tane düzümüzü ördük. Şurada bir tane tersimiz var. Onu da örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. 3 ilmeğimizi boşa, öndeki ilmeğimizi aldık ve arkadaki ilmeğimizi de yakalayıp öne aktardık. Onu da ters bir şekilde ördük. 2 düzümüzü ördük. Bir tersimizi ördük. İpliğimiz önde. 3 ilmeği boşa aldık. Arkadaki ilmeğimizi de öne aktardık. Ters ördük. İpliğimizi arkaya, 2 düzümüzü ördük. Bakın şimdi burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Aktaracak, yani bu tarafa getirecek ilmeğimiz yok. Onun için bir tersimizi ördük. Bir daha tersimizi ördük. Bunu da tek kaldı, düz olarak örüyoruz. Vere farklı şekilde, farklı yönde ilerlediği için bu tarafı bu şekilde, bu tarafı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İkisini de ayrıntılı gösterdim. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı sistem. Şurada bakın 3 tane ters oluştu. Şurada. Burada da 4 yaptığımız an hemen direğimizi oluşturuyorduk biliyorsunuz. Burada da aynı şekilde 4 tane ters bu sırada oluşacak. Ondan sonra ters sırada direkt şu en son direğin, şu 12'li ters örgünün yanındaki en son direğin yanına 2 tane düzü yapacağız arkadaşlar. Ve o şekilde direklerimizi oluşturacağız. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. 12 tane tersimizi yapıyoruz. İki tane düzümüzü yapıyoruz. Tekrar 12 ters. Tekrar 2 düz. 12 ters. 2 tane düz. Şimdi buralara geldi. Bakın. Şimdi 3 tane bu vere bu tarafa gideceği için 3 tane tersimi örüyorum. Bakın. 3 tane ters var. 1, 2 ve 3. 3 tersimi örüyorum. 3 ilmeğimi boşa alıyorum. Arkadaki ilmeği öne aktarıyorum. Onu da ters bir şekilde örüyorum. 2 düzümü de örüyorum. Bakın bu şekilde yaparak burada 1, 2, 3, 4 tane ters oluşturduk. Şimdi demek ki ters tarafında hemen ilk direğimizi kuracağız. Bir tane tersimi örüyorum. 3 ilmeğimi boşa aldım. Düzlerimi alıyorum. Arkadaki tersimi de öne aktarıyorum. Şimdi burada ikinci tersimi de yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Şurada bir tersim var. Onu da örüyorum. Önümde 2 düz var. 3 ilmeği boşa alıyorum. O 2 düzü arkaya aldım. Yalnızca yer değiştiriyorum.
Arkadaki tersi öne getiriyorum ve ters bir şekilde örüyorum. Tekrar 2 düzümü ördüm. Bir tersim vardı, onu da örüyorum. İkinci tersimi şuradan alacağım. Boşa alıyorum 3 ilmeğimi. 2 ilmeğimi aldım. Arkadaki tersi de öne aktardım. Ve onu da ters bir şekilde örüyorum. 2 düzümü de örüyorum. Burada bir tersim var, onu da örüyorum. Şimdi son kaydırmaya geldi. 3 tane ilmeğimi boşa aldım. 2 düzümü arkaya aldım. Arkadaki tersi de öne aktardım. Ve ters bir şekilde de örüyorum. Şöyle 2 düzümü ördüm. Burada 2 tane tersim zaten kaldı. Kalmazsa da onu öyle kapatırım. Yanlar zaten dikişe gidecek arkadaşlar. Çok yanlarda şey yapmayın. Kafanızı yormayın yani. Şimdi örgümün ters tarafındayım. Bakın şurada görüyorsunuz. Benim artık 4 tane burada tersim oluştu. Eğer hemen burada bir direk oluşturmazsam şu mesafe fazlalaşır. Kocaman çirkin bir görüntü olur. Örgümün ters tarafındayım. Hiç düzü beklemeden oraya bir direk yerleştireceğim. Örgümün akışına göre şu 4 ilmeğim 4 düz, tabi örgümün düz yüzünde ters, arka yüzünde düzler biliyorsunuz. Biz bu 4 ilmeğe kadar öreceğiz ve ilk direğimize başlayacağız. Örmeden alıyorum. Düz. Bakalım gelmiş miyiz? Evet, gelmişiz. Şimdi 2 tersimizi yaptık şurada. Hemen 2 düzümüzü yapacağız. Burada 2 düz daha kalıyor. Onları da 2 ters yapacağız. 1, 2. Zaten asıl tersimiz de ana direğimiz burada. Bunu da 2 ters örüyoruz. Ve ilk direğimizi oluşturduk. Sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örelim. Sıramızı bitirdik. Şöyle getirelim. Örgümüzün düz tarafı burası biliyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Yırtmacımız tam ön ortasında olacak. Bu verevler bakın şu tarafa doğru gidiyor. Bu verevler de bu tarafa doğru gidiyor. Tamamdır. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnızca örgümüzün akışına göre bu aktarmaları yapacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yırtmacın boyuna ulaşıncaya kadar. Boyunu nasıl hesapladık? Ölçü de verdim. Sıra sayısı da verdim. Bir de şu arttırdığım direkleri de saydım, size söyledim. 1, 2, 3, 4, 5. direği ördüm. Şurada arada 2 tane tersim oluştu. Bu tamamdır. Daha garantici olmak istiyorsanız tamına 40 sıra ördüm. İsterseniz öyle sayarsınız. Yok ya ben uğraşmak istemiyorum derseniz de 11 santim örersiniz. Aynı bu yüksekliğe ulaşırsınız. Bu boya ulaşırsınız. Ve ondan sonra birleştirmeyi yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Birlikte yapacağız. Bunları yapalım. Gelelim. 2 parçamızı da ördük arkadaşlar. Birleştirme aşamasına geldi. Bu sırada saydım 40 sıra. Burası da 40 sıra. Ve şuraya baktığımız zaman şurası 2 tane oluştu. Burada da aynen 2 tane oluştu. Santime gelirsek santimde burası 11 santim, burası da 11 santim. Daha kısa bir yırtmaç isterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Verevi görüyorsunuz. Bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Ve bir müddet sonra alışıyorsunuz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. İpleri kolay kalması açısından bakın. İkisi de bu tarafta ipi. Şunu da söyleyeyim size. Şimdi artık bunları da küçültmeye başladık.
Şu 3 direği şu tarafa doğru, bu 3 direği de bu tarafa doğru. Yani şöyle gelerek küçülteceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şimdi örgümün ters tarafındayım. Ters tarafında düzleri düz, tersleri ters örüyorum arkadaşlar. Bu parçayı ördüm. Şişimi kenara bıraktım. Şimdi sıra bu parçaya geldi. Bu parçayı ekleyeceğim. Şu ipimi daha sonra keseceğim. Direkt örüyorum. Direkt örüyorum. Direkt örüyorum. Bu da örgümün ters tarafındayım artık. Dümdüz öreceğim. Şimdi iki parçamızı da birleştirdik. Tek tek ördüğümüzden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Buralar aynı şekilde. Buralar aynı şekilde. Yalnızca örgümüze bir de burada kaydırmalar ekleyeceğiz. Bunları bu tarafa, bunu normal ördüğümüz gibi verevine kaydırmasını yapacağız. Bunları bu tarafa, şu 3 direği, bunları da bu tarafa. Onu da göstereyim. Şimdi nasıl yapıyorduk? Alıyoruz. Bakın 3 tane var. 1, 2. Bunu örmeden aldık. 2 tane tersimizi ördük. Sonra ipliğimizi arkaya aldık. Şu 3 ilmeğimizi bıraktık. Şunu bu tarafa. Bu 2 ilmeğimizi de bu tarafa aldık. İki düz ilmeğimizi ördük. Aktardığımız ilmeği ters ördük. Yeniden bir ters daha ördük. Burada bir ters kaldı. Bunu ilmeklerimizi boşa aldık. Tekrar ipliğimizi öne aldık. Aktardığımız ilmeği ters, bir ters daha. Şimdi tekrar ipliğimizi arkaya aldık. 3 ilmeğimizi boşa aldık. Arkadan 2 ilmeğimizi şu düz ilmekleri de öne aktardık. Düz bir şekilde örüyoruz. 2 tane tersimizi yaptık. Tekrar 3 ilmeğimizi boşa aldık. Arkadaki ilmeğimizi aldık. Öndeki 2 ilmeğimizi de düz ilmeklerimizi de öne aktardık. İpliğimizi arkaya aldık. 2 düz, 2 ters. 1, 2, 3 ters oluştu burada. Şimdi buraya gelelim. Buraya gelelim. İpliğimizi şimdi buradakileri bu tarafa alacağız. Buradakileri bu tarafa alacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şu 3 ilmeğimizi bırakıyoruz. Önden şunu alıyorum. Arkadaki ters ilmeği de buraya aktarıyorum. Ters bir şekilde örüyorum onu. Burada bakın 4 tane hemen oluştu. Düz örüyorum. Buradakini aktardığım için 11 ilmeğim kaldı. 1, 2, 10 ve 11. Şimdi bunu da bu tarafa aktarıyoruz. 3 ilmeği boşa aldık. Arkadaki ilmeği ön tarafa aktardık. Onu da ters bir şekilde ördük ve burada 12 oluştu. Düz ilmeklerimizi örüyoruz 2 tane. Burada 11 ilmek kaldı. 1, 2, ve 11. Aynı şekilde bakın
1, 2, 3. Bu üçüncü ve son direğimizi de aynı şekilde iç tarafa doğru kaydırıyoruz. Ters ilmeğimizi aldık ve 12. tersimizi yapıyoruz. 2 düzümüzü yapıyoruz. Sonra burada şu direğimize bir ilmek kalıncaya kadar ters bir şekilde örüyoruz. Şimdi şunları şu tarafa aktardık. Bunları da bu tarafa aktaracağız. Bir ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. 3 ilmeğimi boşa alıyorum. Şöyle düz ilmeği öne getiriyorum. 1, 2, 11 ve 12. Bakın bir ilmek kaldı. Bunu da aynı şekilde ipliğimi boşa alıyorum. 3 ilmeğimi boşa aldım. Arkadan aldım. Şu öndeki düz ilmekleri de ön tarafa aktardım. İpliğimi arkaya aldım. Düz bir şekilde ördüm düzleri. Şimdi 12 tane örüyorum. 1, 2, 10, 11 ve 12. Bakın burada da bir ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi geri alıyorum. 3 ilmeğimi boşa alıyorum. 2 ilmeğimi ön tarafa aktarıyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. Ters ördüm. 1, 2, 3 ve artık buradakini de yapıyoruz. Buradakini de eski sistem yapıyoruz. Boşa aldık. Şunu aldık. Şöyle ördük. 1, 2. Bakın burada da 4 tane oluştu. Burada da 4 tane oluştu. Burada da 4 tane oluştu. Şurada da 4 tane oluştu. Ne yapacağız? Bu sırayı aynı bu şekilde bitireceğiz. Arkaya döndüğümüz zaman hemen şu direğin yanına aynı buradan düz arkada ördüğümüz için bu direk ters olarak görünüyor arkada. Yanına 2 ters yapıvereceğiz. Ve bir direk daha oluşturacağız. Daha önce oluşturduğumuz direklerin aynısı. Hiçbir farkı yok. Bir bu tarafa bir bu tarafa. İki ilmek kaldı. Artık aktarılacak bir direğimiz yok. Burada 2 ters olması lazım. 2 tane tersimi ördüm. Bir tane de düz ördüm. Şimdi bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bunların yönü değişmedi. Aynı yönde devam edecek. 4 şu direğin olduğu yerde ilk direğin başlangıcından şu tarafta 4 tane ters, bu tarafta da 4 tane ters olunca örgümüzün ters tarafında hemen direğin dibine direk başlatıyoruz. Tekrar başlatalım istiyorsanız bir direk daha, aklınızda kalmasın. Şimdi örgümüzün ters tarafındayız. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12 düzümü örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Tekrar 12 düzümü örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bu şekilde devam ediyor.
Şimdi aktarmalar böyle. Bakın şöyle. Şöyle. Daha net görülsün diye. Hatta şöyle çevireyim. Şöyle çevireyim. Şöyle biraz da böyle yapayım ki net anlayın. Bakın aktarmalar belli oldu. Şu şöyle, bu böyle, bu böyle, bu da böyle. Yani şöyle azala. Bunlarda sayılarda ilk başlarda yok değişiklik. İlk önce bu azalacak. 12, 12, 24'tü. İkinci düzümüzde, sonraki düzümüzde 22'ye inecek bu sayı. Bunlar hala 12, 12. Çünkü buradan aktarıyoruz, buradan alıyoruz. Yani bir yerden verip bir yerden aldığımız için bu sayılar değişmiyor. Şu 2. 12, 12 bunlar devam ediyor ama azalan tek bu oluyor. Şöyle geldiğimiz için. 24'tü. Sonraki düz sıramızda 22. Sonra düz sıramızda 20, 18, 16, 14, 12 derken burayı tamamen sıfırlıyoruz. Sonra buraya da sıra geliyor. Bu ikisi birleşiyor artık. Bu ikisi birleşiyor. Ondan sonra bu küçülmeye başlıyor. Şimdi bunları yapalım. Bir burayı sıfırlayalım. Sıfırlayana kadar ilerleyelim. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Ön bedenin kol kesimine geldik arkadaşlar. Ölçerek gidiyoruz. Bakın şöyle ölçüyoruz. Ve kol kesimine gelmişiz. Aynı arka bedende olduğu gibi kesimi yapacağız. Aynı arka bedende olduğu gibi kesimi yapacağız. Örgümün düz tarafındayım. 5 tane kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Örgümün akışına göre sıra sonuna kadar gideceğim.
Sıramı bitirdim. Dönüyorum. Buradan da 5 kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Örgümün akışına göre sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Bakın burayı bitirdik artık. Tüm ilmekleri ters yaptık. 5 kestik. Geldik burada 5 kestik. Burada 3 keseceğiz. 1 2 ve 3. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuma geldim. Tekrar dönüyorum. Buradan da 3 kesiyorum. 1 2 ve 3. Örgümün akışına göre sıra sonuna kadar gidiyorum. Şimdi tekrar size göstereyim. Ne yaptık? Örgümüzün düz tarafında buradan 5 kestik. Geldik. Buradan da 5 kestik. Döndük. 3 kestik. Buradan da 3 kestik. Şimdi buraya geldik. Buradan bir tane keseceğiz. Geleceğiz. Buradan bir tane keseceğiz. Döneceğiz. Buradan tekrar bir ve son bir olacak bu. Buraya geldiğimizde bir keserek kol kesimini bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şu kol evini öreceğiz. Kol evini de şu sıfırlanana kadar, şöyle oluncaya kadar, şu iki parça sıfırlanana kadar örelim. Tekrar gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Aktarma işlemimiz şimdi bitti. En son şu üçgen parçanın ortada 2 tane kaldı. Bunu kapatmıyoruz çünkü düz ters yapacağız. Bu bizim için önemli. Şuralarda bir detay var. Biliyorsunuz burası 4 ilmek. Şuradan aktarıyoruz, buradan aktarıyoruz ve 4 ilmek oluştuğu an örgümüzün ters yüzünde şu direkleri hemen bir tanesini oluşturuyorduk. Ama bunu da burada artık oluşturmaya gerek yok. Ufacık bir detayımız var. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Şöyle geldik. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Şimdi burada ters yüzünde olduğumuz için 4 tane düz ilmek oldu. Bunları kesiyoruz. 1 2 4 ilmeği 2 ilmek haline getirdik. Sonra devam ediyoruz. Şimdi burada da elimizde 4 ilmek var. İpliğimizi arkaya alıyoruz. Bir kesim ve ikinci kesimimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örgümüzün akışına göre örüyoruz. Sıramızı bitirdik. Şimdi bundan sonra artık hiç aktarma yapmayacağız. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Düzleştireceğiz yani burayı. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle ölçümüzü alalım. Nereye kadar devam edeceğiz? Yaka kesimine kadar düz bir şekilde devam edeceğiz. Yaka kesimini balıkçı yaka olduğu için çok fazla şey olmayacak. Çok aşağıdan kesmeyeceğiz. Arka yakadan 3 santim kadar alttan kesmeye başlayacağız yakamızı. Yani arka yakamıza 3 santim gelene kadar
Burada düzleri düz, tersleri ters örelim. Örelim. Yaka çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Evet, ölçtüğümüz zaman kol altından, kol kesiminden ölçüyoruz, bakıyoruz. Şöyle baktığımız zaman 3 santim arka yakaya var. Şimdi yaka kesimini yapacağız. Ondan sonra da omuzlarla bitireceğiz bedenimizi. Elimizde 108 ilmeğimiz kaldı. Tam orta noktası 54 ilmek örüyoruz ve yakaya başlıyoruz. 2 50 ve 52 ve 54. Tam orta noktasını bulduk arkadaşlar. Tam orta noktayı bulduk. Şimdi örgümüzün ters tarafına geliyoruz. Ve 7 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Örgümüzün akışına göre sıra sonuna kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz. Tekrar geldik, dönüyoruz. Ve 6 kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıramızın sonuna gidiyoruz, geri dönüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 5 kesiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar sıramızın sonuna gidip geri dönüyoruz. Tekrar geldik. 3 kesiyoruz. 1 2 3. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Tekrar yaka tarafındayız. Şimdi 2 kesiyoruz. 1 2. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Şimdi 1 kesiyoruz ve sıra sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi yaka kesimlerimiz bitti. Şöyle ölçümüzü de alalım.
Ölçümüz de gelmiş. Aynı ölçülerde bunu mutlaka ölçün arkadaşlar. Şimdi bir gidip geri dönüyoruz. Artık yakamız bitti arkadaşlar. Şimdi tek seferde bu 30 ilmeğimizi kesiyoruz. 1 2 3 28 29 ve elimizdekiyle 30 ilmek. Şimdi bunu bu şekilde keseceğiz ve bitireceğiz. Şöyle son bir kez ölçümüzü alıyoruz. Bakın aynı ölçülerde. Şimdi diğer tarafı çalışacağız. İpliğimizi şuraya bağlayacağız. 7 keseceğiz. Gideceğiz, döneceğiz. 6 keseceğiz. Gidip dönüp 5 keseceğiz. Tekrar gidip dönüp 3, tekrar gidip dönüp ve son gidiş dönüşümüzde bir keserek yaka kesimini bitireceğiz. Ondan sonra bir tur yine ölçerek devam ediyoruz. Kol evini, şu mesafeyi tamamlamamız gerekiyor. Bir tur gidip gelip omuzlarda bıraktığımız 30 ilmeği tek seferde keserek bitireceğiz arkadaşlar. Ve ön bedenle işimiz kalmıyor. Ondan sonra iki omuzu dikeceğiz. İki omuzu dikeceğiz. Yalnız şöyle çizgilerinin birbirlerine denk gelmesine dikkat ederek dikeceğiz. İki omuzu ve yanları da dikeceğiz. Kol çalışmak üzere buluşacağız arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Kazağımızın büyük bir bölümü bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Dikişleri yaptık. Şimdi kollara başlayacağız arkadaşlar. Kollar için birlikteyiz arkadaşlar. Kola başlıyoruz. Kol için şişimize tam 120 ilmek aldım. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan şöyle ölçüyü de göstereyim size. 17 santim bir iki düz, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters şeklinde 17 santim ördüm. 17 santimden sonra her 2 santimde bir örgümün düz tarafında başında kestim. 2 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Son 2 ilmeği de birden alarak orada da bir kesim yapmış oldum. Yani örgümün düz tarafında hem başında hem sonunda kesmiş oldum. 2 santim sonra aynı işlemi tekrar uyguladım. 2 santimde bir tekrar uygulayarak tam koltuk altına geldim. Bakın buralarda da ayraçlarım var. Ayraçtan yardım aldım. Herhangi bir ipten de farklı renkte bir ipten de yardım alabilirsiniz. Kolumuzu şöyle göstereyim. Kolumuz şu şekilde olacak. Aşağıda geniş olan ve daha sonra daralan bir kol elde etmiş olacağız. Uzunluğunu kendinize göre ayarlarsınız ama uzun olması, şu aşağının geniş olmasından dolayı uzun kol daha güzel yakışıyor. Yani normalden uzun kol daha güzel yakışıyor. Benim şuralarda falan. Bu şekilde yaparak kaç santim onu da ölçeyim. 46 santim örmüşüm. Bunları yapalım. Kol kesimine kadar örelim. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Kol altına geldik arkadaşlar. 120 ilmekle başladık. 17 santim hiç kesme yapmadan devam ettik. Normalde kollarda artırarak gider. Bilindiğinin aksine biz eksilterek devam ettik. 10 bu taraftan, 10 bu taraftan kestik ve şu an elimizde tam 100 ilmeğimiz var. Kol altı kesimini yapıyoruz. 5 tane keseceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Örgümüzün akışına göre sıra sonuna kadar örüyoruz.
Sıra sonuna geldik. Bu taraftan da 5 kesiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Koltuk altı kesimimizi bitirdik. Şu an elimizde 5 buradan 5 buradan kestik. 90 ilmeğimiz var. Şimdi ben diğer ördüğüm koldan göstereceğim size. Burada da yapılacak pek bir şey yok. Şimdi örgümüzün düz tarafında 5 kestik. Döndük. Ters tarafında da 5 kestik. Bundan sonra ters tarafında kesimler yok arkadaşlar. Örgümüzün düz tarafında keserek başlıyoruz. Bir tane kesiyoruz. 2 ilmek kalıncaya kadar örüyoruz. O 2 ilmeği de tek seferde alarak burada da kesimimizi yapmış oluyoruz. Yani örgümüzün düz tarafında, başında, sıramızın başında ve sonunda birer tane kesiyoruz. Ters tarafına döndüğümüz zaman da dümdüz örüyoruz. Yani dümdüz derken örgümüzün akışına göre örüyoruz. Ve bu şekilde yaparak kese kese her düz sıranın başında ve sonunda keserek elimizde 10 ilmek kalıncaya kadar devam ediyoruz. 10 ilmek kaldıktan sonra da şu şekilde 10 ilmeği birden keserek kolumuzu bitiriyoruz. Ve ipliğimizi uzun kesiyoruz. Çünkü bunu dikimde kullanacağız. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Daha sonra yaka çalışacağız ve kazağımız bitmiş olacak. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Evet, kollarımız bitti arkadaşlar. Dikimini anlatayım size. Şimdi düz tarafına bakıyoruz. Düz tarafı iç tarafta kalacak. Şöyle katlayacağız. Yani düzü düzüne bakacak. Ters tarafları dışarıda. Buradan dikeceğiz. Bakın kollar şu şekilde oluyor. Kol bileğine gelince genişliyor. Daha sonra ters çevireceğiz. Ters çevireceğiz. Bayağı düz kol haline getireceğiz. Düzünü çevireceğiz. Bedenimizi de tersini çevireceğiz. Bedenimizin ters tarafı üstte. Ondan sonra şöyle yerleştireceğiz ve şu şekilde dikeceğiz. İlk önce şunu sabitleyin. Şu alt dikişi sabitleyin. Daha sonra da şu kol ortasını ikiye bölüp şurayı diktikten sonra şöyle yaparak kol dikişimizi atacağız. İki tarafı da aynı şekilde çalışacağız ve kollarla da işimiz bitecek. Sıra yakalara geldi. Sıra yakaya geldi. Yaka için de ilmek alacağız arkadaşlar. Bunun için 3 numara misina şiş kullanıyorum. Ve bir tığa ihtiyacım var. Şöyle yakanın ortasına gelişgüzel buldum. Şöyle. Ondan sonra her zamanki yöntemimizle ilmek alacağız. Şöyle ilmek alıyoruz. Zaten belli yerleri. Bakın. Bu kadar çıkardıktan sonra misina şişimizi aktarıyoruz.
Bu şekilde çepeçevre ilmeklerimizi alalım. Tekrar gelelim. Çepeçevre ilmeklerimizi aldık arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz iki şey var. Birincisi, ilmeklerimiz 2 ters 2 düz olacağı için çift sayı olması lazım. İkincisi de bunu biraz böyle yaparak öğreneceğiz. Yaparak sonuca varacağız. Şimdi iki düzle başladığımız zaman şurada döndükten sonra şuraya geldiğimiz zaman 2 ters olması gerekiyor. Bunu da ölçe 2 ters 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz şeklinde gideceğiz. Tam ben 116 ilmek aldım. Buna dikkat edin. Çünkü bir devamlılık sağlayacağız burada. Böyle bir önü örüp ondan sonra arka sırayı örmeyeceğiz. Misina şişlerde biliyorsunuz döne döne örülüyor. Buna dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. 2 düz şeklinde başlıyoruz. 2 düz 2 ters şeklinde devam edeceğiz. İki ters. İki düz. İki ters. Bu şekilde döne döne öreceğiz arkadaşlar. Başka dikkat edeceğimiz bir şey yok. İstediğimiz boyuta ulaştığı zaman normal örerek keseceğiz. Arka ortasından başladığımız için kesim yerimiz ufacık bir görüntü kirliliği bile olmayacak. Yakayı bitirdikten sonra ben gene ölçüyü sizlerle paylaşacağım. Bunu yapalım. Son paylaşım için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Son kez birlikteyiz arkadaşlar. Kazağımız oldu. Gayet güzel oldu. Gerçekten tam hayal ettiğim kazağı yapmış oldum. Eğer benimle birlikte çalıştıysanız siz de bu mutluluğu benimle birlikte yaşıyorsunuz demektir. Şöyle bir gelelim. Şöyle bir bakalım. Yakayı çok fazla yüksek yapmadım arkadaşlar. 8 santim benim yaka ölçüm. Siz daha yüksek yapabilirsiniz. Daha 16 santim yapıp katlayabilirsiniz. Hangi yakadan hoşlanıyorsanız ona uyarlayabilirsiniz. Hatta yuvarlak yaka bile yapabilirsiniz. Ama bu gerçekten çok şık oldu. Kollar bakın. Gayet güzel oldu. Yırtmacına da hafif bir ütü sürüldüğü zaman düzgün durabiliyor. Ben çok da fazla sürmedim aslında. 4 yumak ip kullandım. Başlarken 36-38 beden diye düşünerek başlamıştım. Ama bitirdikten sonra ben 40 beden olmama rağmen ben giydim. Bana bile oldu. Yani lastik olduğu için gayet rahat, kullanımı kolay bir kazağımız oldu. Ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de yapınca o keyfi paylaşacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.